Merhaba. SR1 ADV motorumu teslim aldığımda içinden bir kullanma kılavuzu çıkmadı. İnternette araştırma yaparak watchtürkiye.com.tr sitesinde motorumun kullanma kılavuzunu buldum. SR1 ADV ikinci motorum oldu ve şu anda aktif olarak onu kullanmaktayım. İlk motorum SM Fiddle 3 125'ti. O motoru aldığımda 375 kilometredeydi. 5000 kilometre aktif olarak kullandım. Motor kullanmayı, acemilik süresini SYM Fiddle 3 ile atlattım. Fiddle 3 ile 2 kere kaza yaptım. Motorda traction control ve iki tekerlekte de ABS olsaydı bu kazalar olmayabilirdi. SR1 ADV'yi traction control, ABS sistemlerinin olması, özellikle yaşadığım bölgedeki yol şartlarına uygun yapısından dolayı tercih ettim. Şimdi watchtürkiye.com.tr sitesine gidelim. Scooter'dan SR1 ADV'yi seçelim. Sağ tarafta kullanma kılavuzuna tıklayalım. Önümüze 67 sayfalık detaylı bir kullanma kılavuzu gelecek. Çoğunluk ana parametrelerde iki dataya bakacak herhalde. Bunlardan biri maksimum hız 97 kilometre, ikincisi ise 100 kilometredeki yakıt tüketimi, o da 2,7 litre yazıyor. Kılavuzda yazan bu 2,7 litre doğru bilgi. Benim de motorumda yaptığım hesaplamalarda 2,5-2,6-7 litre çıkıyor. Fakat motorun ekranında, benim ekranımda 1,8 litre gösteriyor. Çoğu YouTube'da izlediğim kadarıyla herkes de bu değer 1,8-2 litre civarlarında ve herkes bunun yanlış gösterdiğini düşünüyor. Halbuki kitapçıkta bu değeriyle gerçek değerin farklı olacağı yazıyor. Ama bunu neden yazdıklarını bilmiyorum. Psikolojik olsa gerek diye düşünüyorum. Motorun ön tarafında bir kamera ve kayıt sistemi var. Kayıt sisteminde ben kitapçıktaki yazan uygulamaları kullanmıyorum. Bosch Global uygulamasını direkt kullanıyorum. İlk zamanlarda uygulamayla ilgili sıkıntı yaşamıştım. Fakat uygulama ayarlarında yetki seviyeleri var. Onları ayarladığınızda ve taktığınız SD kart, versiyon 31 SD kart taktığınızda ve ona ilk format attığınızda ondan sonra sistem çok düzgün çalıştı. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Motoru aldığınızda ilk 1000 kilometrede rodaj sırasında nasıl kullanacağınızla ilgili en önemli bölüme geldik. Burada taşlama süreci olarak yazılmış. Biz rodaj süresi diyelim. Çalışma ömrü ve yakıt tüketimi açısından önemlidir diyor. Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun diyor. İlk 1 kilometredeki doğru sürüş motosiklet performansı için iyidir ve size sürüş keyfi yaşatır deyip şöyle devam ediyor. Bu süre içerisinde ilk 500 kilometrede hız 50 kilometre bölü saati, ikinci 500 kilometrede ise 70 kilometre bölü saati aşmamalıdır yazıyor. Ben buna mümkün olduğum kadar uymaya çalıştım. Rodaj süresi boyunca motoru sabit düşük devirde çalıştırmayın. Bu durum parçaların kötü eşleşmesine neden olur yazıyor. Yine bu dönemde motor devrinin sık sık değiştirilmesini ve uzun süre sabit devirde çalışmamasını tavsiye ediyor. Lastikler için ilk 200 kilometrede lastik sırtının tüm açıları tamamen aşınıncaya kadar düşük hızda dönüş yaparak sürüş yapın diyor. Fren sistemi içinde ilk 500 kilometrede yeni fren plakası en iyi sürtünmeye ulaşmadı. Frenleme kaybını telafi etmek için fren kolunu daha güçlü bir şekilde çekebilirsiniz. Gaz kolu için ayarlama, far için ayarlamayla devam ediyor. Muayene tamir ve bakımla devam edip yakıt buharlaştırması bilgilerini veriyor. 3 yollu katalizör, akü için akü bilgilerini veriyor. Harici güç kaynağı yani burada takviyeden bahsediyor. Hava filtresi bakımından bahsediyor. Yağ bilgileri var. Yağı biliyorsunuz daha önce anlatmıştım. Motor yağı SAE 1040 SL, şanzıman yağı da 8090 GL. Yağ süzgecini temizliyorsunuz. Değiştirmesi gerekiyorsa değiştirebilirsiniz. Soğutma sıvısından, antifrizden bahsediyor. Motorumuz antifrizli. Fren sıvısı DOT 4.
Bu 2 yılda bir değişiyordu. Lastik basınçlarımız 225 kPa hem ön hem arka için. Bu da yaklaşık 32-33 PSI'ye denk geliyor. İki lastik de aynı hava basıncına değerinde. Sigorta bilgileri var. Fren bilgileri. İkinci yakıt filtresi 6000 kilometrede bir değiştirin diyor. Bu aslında 62. sayfada bakım planında her şey yazıyor. Burada 1000 kilometreden sonra motorumuzun bakım süresi 6000 kilometrede bir arkadaşlar. Kitapçıkta böyle yazıyor. En altta da çok hassas kişiler için vidaların tork değerleri var. Bunlar belirtilmiş. Bir de şurada pili aylık olarak şarj edin diyor. Ama sanırım bu kış şartlarında kışlamaya yani motorunuzu park ettiğinizde aküyü çıkardığınızda aylık olarak şarj edin bilgisi. Temizlik bilgisi, elektrik şemamız en son. Kılavuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.